Yukon Vadisi'nin zorlu şartlarında hayatta kalmaya çalışan bir köpeğin, açık denizlerdeki genç bir denizcinin ve vahşi doğada hayatta kalma mücadelesi veren bir adamın maceralarının ortak noktası nedir diye soracak olursak cevap hepsinin Jack London tarafından yazılmış hikayeler olmasıdır. Benzersiz deneyimlere tanık olan bu canlılar ölümün soğuk nefesini tecrübe etmiş, korkularıyla, tutkularıyla ve cesaretleriyle mücadeleye ara vermemiştir. Bazı anlarda mücadele etmenin kendisi kazanmak veya kaybetmekten çok daha değerlidir. Bunu bize gösteren en büyük yazarlardan biri Amerikan edebiyatının usta ismi Jack London'dır. Gelin bu bölümde her insanın neden Jack London okuması gerektiğini, yazarın kitaplarında işlediği felsefi ve toplumsal temalarla birlikte inceleyelim. Amerikalı büyük yazar Jack London 1876 yılında San Francisco'da dünyaya geldi. Büyük bir yoksulluk içinde büyüyen yazar, ailesine bakabilmek ve hayatta kalabilmek için türlü işlere girdi fakat hiçbirinde dikiş tutturamadı. Yazar 1897 yılında zengin olma umuduyla Klondike altına hücuma gitti. Çok fazla altın bulamaması bir yana şiddetli sağlık sorunlarıyla başa çıkmak zorunda kaldı. Bir Cizvit papazı tarafından hayatı kurtarılan yazar, vahşi doğada tecrübe ettiği deneyimleri kaleme almaya karar verdi. Birçoğu kuzeyin engebeli manzaralarında geçen çok sayıda kitap ve kısa öykü yazdı. Jack London, kitap ve öykülerinden para kazanınca siyasetle ilgilenmeye başladı. Amerika'nın ilk proleter yazarı olma unvanıyla sosyalizmi savundu. Sosyalist İşçi Partisi ve daha sonra Amerika Sosyalist Partisi'nin bir üyesi oldu. Sosyal ve ekonomik konularda kapsamlı yazılar yazdı ve işçi haklarını savunarak kapitalizmin devrilmesi gerektiğini dile getirdi. Jack London'ın altına hücum etmesi yaşamı boyunca böbrek sorunlarına sebep oldu. Yine de döneminin en etkin ve en üretken yazarıydı. Beyaz Diş, Vahşetin Çağrısı, Ateş Yakmak, Martin Eden, Demir Ökçe ve Deniz Kurdu kitaplarıyla dünya edebiyatının en büyük yazarları arasına girmeyi başardı. Neden Jack London okumalıyız sorusuna verilecek en güzel yanıtlardan biri, yazarın kitaplarını ilmek ilmek işlediği felsefi temalardır diyebiliriz. Genellikle kurgu okumanın kişilere bir şey katmadığı söylenir fakat Jack London tıpkı Tolstoy ve Dostoyevski gibi okurlarını felsefeye yönlendirecek eserler kaleme almıştır. Eserlerinde göze çarpan en önemli tema naturalizmdir. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan felsefi ve edebi bir hareket olan bu akım, insan davranışını ve kararlarını şekillendirmede doğal fenomenlerin ve çevresel faktörlerin rolünü vurgulamaktadır. Naturalizmde insanlar biyolojileri, sosyal koşulları ve toplumsal çevreleri tarafından yetişmekte ve yaşamlarını bu dürtülerin etkisi altında sürdürmektedir. Jack London'ın Beyaz Diş, Ateş Yakmak ve Vahşetin Çağrısı kitaplarında naturalizme uygun olarak doğal çevreleri tarafından hayatı ve kararları şekillenen bireylerin ve hayvanların içgüdülerini göstermektedir. O, vahşi doğanın sert ve acımasız ortamında kalan canlıların hayatta kalma mücadelesini, okuru o atmosferin içerisine sokan muazzam tasvirleriyle anlatarak insanın ve hayvanların gerçek doğasını paylaşmaya davet ediyor. Beyaz Diş kitabında vahşi doğanın acımasız yüzüyle karşı karşıya kalan kurt köpek kırması olan Beyaz Diş adlı hayvanın içgüdülerini ve davranışlarını şekillendirmede doğal seçilimin rolünü vurgularken, Vahşetin Çağrısı kitabında evcil bir hayvan olan Buck'ın kaçırıldıktan sonra daha önce hiç görmediği vahşi doğayla tanışmasını ve onun ilkel dürtülerinin açığa çıkmasıyla birlikte evcil bir hayvandan vahşi bir hayvana dönüşmesini konu alıyor. Yazarın bir diğer önemli eseri Demir Ökçe, içerisinde güç, devrim ve sosyal değişim gibi bir dizi temayı barındıran distopik bir romandır. Kitap, güçlerini işçi sınıfını ezmek için kullanan küçük bir zengin kapitalist grubunun baskıcı iktidarı kontrol edişini birçok yönden ele almaktadır. Hikaye, yönetici sınıfı devirmek ve daha adil ve eşit bir toplum kurmak isteyen bir hareketin parçası olan genç bir sosyalist devrimcinin bakış açısından anlatılıyor. İnsanları mücadeleye dahil etme süreci, farklı grupları dayanışmayla bir araya getirme ve radikal değişimin sonucu ortaya çıkan etik ikilemler dahil olmak üzere devrimin zorluklarını ve karmaşıklıklarını araştırıyor. Demir Ökçe ayrıca siyasi mücadelede şiddetin rolünü de araştırıyor. Romandaki devrimci hareket, şiddetin amaçlarına ulaşmak için meşru bir araç olup olmadığı konusunda ikilemde kalıyor.
Böylece romanın siyasi mücadelede şiddet kullanımı ve şiddet eyleminin potansiyel sonuçları hakkında önemli etik soruları gündeme getirdiğini görebiliyoruz. Jack London'ın hiç şüphesiz ki en büyük yapıtı içinde biyografik öğelerinde olduğu Martin Eden adlı romandır. Yazar roman içinde entelektüalizm, bireycilik, sosyalizm ve agnostisizm gibi birçok temayı işlerken Herbert Spencer ve Nietzsche gibi düşünürlere de atıflar yapmaktaydı. Özünde Martin Eden kendini gerçekleştirme ve sosyal sınıf mücadelesi hakkında bir hikaye olarak özetlenir. Roman, zengin bir ailenin edebiyat ve sanatla yetişen genç kızları Ruth ile yazar olmak için kendini paralarcasına çalışan eğitimsiz genç Martin'in aşk hikayesini anlatıyor. Kitap, bireycilik fikrini ve kendi kaderini tayin etme hakkının insanın hayatını şekillendirmede nasıl bir rol oynadığını gösterir. Hayatın anlamını büyük bir yazar olmakla niteleyen ama büyük bir yazar olduktan sonra bütün amacını kaybedip boşluğa düşen, burjuvazinin paraya tapan iğrenç yüzünü görüp bütün hayatını ve sosyal konumunu sorgulamaya başlayan Martin'in ilham verici hikayesi, içinde barındırdığı felsefeyle ne kadar büyük bir eser olduğunu ortaya koyuyor. Toparlamak gerekirse Jack London her ne kadar bir filozof olmasa da romanlarında işlediği felsefi temalarla ne kadar büyük bir yazar olduğunu hepimize göstermiştir. Eserlerindeki sürükleyicilik birden çok felsefi ilkeyle birleşince ister istemez okurları felsefi sorgulamalar yapmaya itebiliyor. Bu bakımdan Jack London okurken düz bir eser okumadığınızı, içerisinde derin analiz, araştırma ve düşünceler yer aldığını bilmeniz önemlidir. Jack London tıpkı Martin Eden gibi yaşamını çok çalışarak kazanmış bir insandı. Konserve fabrikalarında 18 saat çalıştığı da olmuştu, denizcilik işine girip başarısız olduğu da. Serseri olmaya karar verip aylaklık yaptığı da olmuştu ama kütüphanelere gidip kendi kendine eğittiği de. Kısacası o yoksul büyümenin bütün sancılarını çekmişti ama çalışkan ve zekiydi. Kitaplarında yarattığı aylak ve yoksulların ne kadar iyi betimlendiği, tecrübe ettiği hayatla örtüşüyordu. Sık sık hayatta kalma mücadelesi veren insanları işliyor, sık sık sosyal adaletsizliğin insanları sömürüşünü gösteriyordu. Vahşetin Çağrısı kitabı kapitalist güruhların işçi sınıfını ezişini ama bir gün işçi sınıfının muhakkak kendi doğasını bulacağını gösteren bir metafor olarak algılanmıştı. Kitap boyunca Buck acımasız muameleye maruz kalıyor ve vahşi yaşamın zorlu koşullarına uyum sağlamak zorunda bırakılıyordu. Bu hikaye işçi sınıfındaki bireylerin hayatta kalabilmek için zor ve tehlikeli çalışma koşullarına uyum sağlamaya zorlanmasının bir metaforu olarak görüldü. Jack London toplumsal sorunlara göz yummuyordu. Kadınların, siyahilerin, aylakların, marjinal grupların ve işçi sınıfının hakkını sesli ve yazılı bir şekilde savunmaya çalıştı. Eşit koşullarda özgürce yaşamak isteyen insanların baskıcı sistem ile olan mücadelesini ele aldı. Kitaplarındaki çoğu karakter sert ve acımasız bir dünyanın zorluklarını kendi başlarına aşması gereken bireyler olarak tasvir edildi. Fakat Jack London zor zamanlarda topluluk ve dayanışmanın önemine de özellikle vurgu yapıyordu. Yazar doğaya derin saygı duyuyor ve insanların doğa ile uyum içinde yaşaması ve onu olduğu gibi kabullenmesi gerektiğini düşünüyordu. Doğanın gücü ve ihtişamını kaleme alan yazar, insanın doğa karşısındaki acizliğini sık sık dile getiriyordu. Jack London'ın insanları toplum içerisinde kendisine yer bulmaya çalışan, hayatını zor yoldan elde etmek zorunda kalan, merhamete, gerçek sevgiye, dürüstlüğe ve adalete susamış insanlardır. Birey olarak kendi ayakları üstünde durmaya çalışan ve bunu başarmak için türlü ikilemlerde kalıp ahlaki sorgulama yapan insanlardır. Jack London 22 Kasım 1916 yılında hayata veda etti. Öldüğünde henüz 40 yaşındaydı. Bu 40 yıla yüzlerce eser sığdırmıştı ama yaşadığı sağlık sorunları ona durmasını söyledi. Hastalıktan sebeple morfin kullanıyordu. Acılarının dayanılmaz olduğu bir anda dozu artırdı ve ölüm onu almadan o ölümü aldı. Bugün doğal dünyanın güzelliklerinden ve kendi içimizde yaşadığımız dünyamızdan kopmanın çok kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Günlük rutinlerimizin ve sosyal medyanın dikkat dağıtıcı yanıyla kendimizi unutuyoruz. Duygusal ve fiziksel olarak yeterince doyabildiğimizi sanmıyorum. Jack London'ın kitapları bizi bu döngüden kurtarmanın bazı yollarını sunuyor. Bize doğanın gücünü ve güzelliğini,
hala içimizde yatan ilkel içgüdüleri ve tüm canlılar arasında var olan derin bağlantıları yeniden hatırlatıyor. Onun hikayeleri aracılığıyla muazzam zorluklarla karşılaşan, korkuları ve şüpheleriyle hayatın gerçekleriyle yüzleşen ve nihayetinde hayatta kalmanın ve gelişmenin bir yolunu bulan karakterlerin cesaretine ve dayanıklılığına tanık oluyoruz. Jack London yalnızca bir macera öyküleri yazarı değildi. Mücadelesiyle, yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı meydan okumasıyla kısacık ömrüne muazzam bir hayat sığdıran bir adamdı o. Yoksulluğu tecrübe etmenin, çok çalışmanın ve zorlukların üstesinden gelmenin nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyordu. O bize kitapları aracılığıyla çok şey öğrenebileceğimiz ve ilham alabileceğimiz bir miras bıraktı. Bize hayat ne kadar zor görünürse görünsün, sebat etmek için her zaman kendi içimizdeki güce güvenebileceğimizi, cesaretimizi bulabileceğimizi, korkularımızla yüzleşebileceğimizi ve hayallerimizi gerçekleştirebileceğimizi gösterdi.